hatta bugünü de sağlam yaşayabilmek için doğru temellerle başlamak gerekiyor. Aslında her iş içinde bu. Klasik mutfaktan bahsedilir. Ama hangi klasik mutfaktan? Bu klasik Türk mutfağı mı? Nedir bu? Klasik Hint mutfağı mı? Klasik işte Japon mutfağı mı? Genelde dünyada da böyle temel mutfak bilgileri öğretildiği zaman hep bir sebepten, yani sebep belli de bir sebepten hep klasik Fransız mutfağı öğretilir. Bu da çok takıldığım ve sinirlendiğim, kızdığım bir konudur. Evet, zamanında notlar tutulmuş, yazılı, çizili, her bir şey kayıt altına alınmış. Bu da zaten bir geleneği, yani bir kültürü bir adım öteye götürmek için belki de birinci kurallardan biri bu. Ama niye bugün Japonya'da ya da Hindistan'da ya da Türkiye'de bir çocuğa mutfak öğretildiği zaman veya tabii aşçılık okulunda önce klasik Fransız mutfağı öğretilir? Ve niye bu temel olarak bunlar kabul edilir? 5 ana sos deniyor. Tamam da benim anam değil, Fransız'ın anası. Yani o yüzden bu absürt bir yaklaşım aslında. Temeli olmayan bir binayı inşa edemiyorsak, aynı şekilde kültürel olarak da ister sanat, ister yani müzik veya da yemek veya herhangi bir alanda yani geçmişine bakmadan, temellerine bakmadan, köklerine gidip bakmadan bugünü ve yarını mümkün değil gidemeyiz veya da taşıyamayız. Bir bulgur yapacağız bundan da birazdan. Sen şeyle tanıştın değil mi Mustafa Afacan'la? Siyez buğdayını tabii yetiştiren. Tabii gittim oraya. Sakallı var ya, şey gibi. Gandalf gibi. Sonra su değirmeninde. Değirmeninde, ha. Bunlar orada işte. Bu onlar. Onun şeyleri. Siyez buğdayının Kastamonu'da o şeyde. İsmini unuttum. İhsan Gazi. Ha. Orada yetiştirilir. O yetiştirilen yarısı hayvanlara yem olarak verilir. Yarısı da insanların, hayvanlar, oradaki hayvanlar şanslı hayvanlar. Peki nasıl ayırıyorlar? Hangisi insana, hangisi şöyle rekoltenin yarısı hayvanlara, yarısı şöyle ve şöyle insanlara diyorlar. Yani ayıp. Ya ama şaka bu siyez, yani sen de çok iyi biliyorsun. Genetiği hiç bozulmamış ve oynanmamış. Dünyada başka, ben bilmiyorum böyle bir buğday var mı? Ve varsa bizimkiler bunu, yoksa bizimkiler bunu niye, bizimkiler derken Kültür Bakanlığı'ndan bahsediyorum. Niye acaba bunun üstüne gidip de dünyaya bunu tanıtma şeyine, sizlerin aracılığıyla, tabii şeflerin aracılığıyla bundan ne yapılır? Bundan ben bir bulgur bir de ekmek yedim. Ya hikaye şu, bu herkes glutenden korkuyor, herkes işte GI indeks, işte glisemik indeks vesaireden işte ondan korkuyor. Bununla işte beyaz ekmek yeme, şunu yeme, bunu yeme. Bu ise tam tersine, tamam okey, daha zor yetişiyor, işlemesi zor vesaire ama bir de mesela şimdi hiçbir şey koymuyor. Normalde bizde bulgur pilavında işte domates konur, onu konur, bu konur ya, hiçbir şey, sadece tereyağı ve tuz olacak şeyde. Bulgurda. Aynen bulgur, o kadar. Çünkü o kadar lezzetli ki kendisi. Hem bunu al, çocuklar geliyor bazen eve, bir yiyorlar bunu ufaklar. Başka bir şey yemek istemiyorlar. Çünkü acayip lezzetli. Böyle fındıkımsı bilmem nesi. Böyle acayip lezzetli bir tadı var. Çiğ çiğ de ya, hiçbir şey olmaz. Pek kimse bilmiyordu siyezi.
Ben de bilmiyordum ilk Türkiye'ye geldiğimde veyahut da işte çoğumuz bilmiyorduk. Bu böyle ne zaman bir 2000 kaçlardaydı popülerleşti. Yani bir ara çünkü patladı. 2002 yılında ben bir makale okudum. O makalede Türkiye'deki hatta işte en eski antik buğdayın Siyez olduğu yazılıyordu. Ondan sonra üstüne araştırmalara başlayınca elimizde değerli bir tarım ürünü olduğu gibi aslında etnografik bir hazinenin de olduğunun farkına vardık. Ondan sonra işte valilik, belediye, ticaret odası, borsa, sivil toplum örgütleriyle birlikte elimizdeki bu kültürel ve tarımsal hazineyi ne şekilde geleceğe taşıyabiliriz ve çiftçinin umudu haline nasıl getirebilirizin üzerine düşünmeye başladık. Ve o 2003'ten işte 2007'ye kadar olan dönemde bu Siyez'i tanıtmak için işte belediyeler, valilik ciddi bir çaba sarf etti. İşte dışarıdaki diyelim işte hediyeler götürdük, hediyeler yaptık ve 2008 yılında İhsan Gazi'de ilk Siyez Festivali'ni yaptık. 2008. Tabii 2008'de yani dün yani. Kastamonu Valiliği, İhsan Gazi Kaymakamlığı'nın işbirliğinde ve o 2008'deki o ilk festivale ülkemizin işte tanınmış gurmeleri, yazarları, gazetecilerini buraya getirdik. Festivalin ardından o gelen gazeteciler, gurmeler gittiklerinde kendi yayın organlarında Siyez üzerine çok geniş yazılar yazmaya başladılar. Ve o tarihten itibaren de Siyez'in özellikle metropollerde tanınırlığı artmaya başladı. O zaman başladı değil mi? Evet. Hatta belki 1-2 sene sonra iyice popülerdi. Bir ara bayağı ciddi moda bir iş oldu. Neredeyse her dükkanda Siyez'den bir iş oldu. Aynen öyle. Şeyde gördüm ben Çanakkale'de. Bundan bir 3 hafta yok bir ay kadar önce Çanakkale'de bir tane gevrek fırını Siyez unundan gevrek diye yazmış. İstanbul'un 1-2 saatlik çevresinde çok güzel yerler olduğunu biliyoruz ama maalesef kullanmıyoruz hiç. Onun için buraya gelmek tabii çok güzel bir sürpriz ve şansıma herhalde havada çok güzel. Sabah çıktığımda yolun başlangıcına sadece 1,5 saatte ulaşabildim. Bir süre sonra sanki bir kalın perdeyi aşıp Ütopya'ya, bir ütopik country'e, şehre, ülkeye düşmüşüm gibi oldu. Birden Trakya'nın şeyleri başladı. Tarlaları başladı. Normalde insanları şehirden çıkartıp doğaya sokup doğada bir şeyler aramalarını, bir şeyler bulmalarını, bir şeyler öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu artık bir yaşam biçimi haline geldi. Mümkünse zaten hiç şehirde kalmayıp devamlı doğada olmak en büyük zevkim. Ben hep mantardan korkarım. Haklısınız. Yedim mi insanı ya mutlu eder ya perişan eder. Bu nedir? Kime inanacağız? Köylüler haldır uldur yiyor. Pazarlarda yığıma var, mantar var. Köylü olan bütün saygımla beraber herkese inanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü kulaktan dolma pek çok bilgi halk arasında dolaşıyor. Bunların pek çoğu yanlış. Mantarı tanımanız lazım ya da hakikaten bir uzmandan fikir almanız lazım. Pek çok güzel mantarımız var doğamızda. Fakat toplanıp pazara getirilene kadar mantar bozulabiliyor. Çok değerli bir mantar da olsa bozuk mantar her zaman zehirliyor. Şunu unutmayalım, mantarlar deniz ürünlerinden, süt ürünlerinden çok daha çabuk bozulabilen organizmalar. Bunu 3 gün, 5 gün raf ömrü yok. Tazelik konusunda en ufak bir kuşku duyuyorsanız o mantarı yemeyeceksiniz bir. Bir de herkese inanmayı bırakın çünkü bazı bölgelerimizde buraya bile getirdim. Pek çok mantar biz zehirli kabul ediyoruz. Zehirli illaki öldürücü demek değildir. Siz ufacık bir ishal bile olsanız mantardan ben bunu zehirlenme kabul ederim. Fakat maalesef kırsalda pek çok arkadaşımız 3 gün tuvalette kalıyor. Ben mantardan zehirlenmedim ki ölmedim diyor. Bir de 6 ay sonra da tesiri çıkanlar var. Çok uç mantarlarda 3 aydan sonrasına kadar tesir eden, ölümcül etkili olan mantarlar var.
Mantar lezzetinin yanı sıra biraz daha tehlikeli bir şey. Ben pazarlarda satılan mantarlara dikkatle yaklaşılmasını istiyorum. İlk hamle şudur mantarda. Ya bir iki mantar öğrenin de yeriz. Ya ondan sonra bakarsanız bunun zehirlisi var, öldürücüsü var. Bu merak, önce bir şeyler yemek merakı, daha sonra bir hobiye dönüşüyor. Hobiden bir tutku haline geliyor. Ondan sonra iş bilimselliğe dönüyor. Peki Jilber, garanti mi değil mi? Yani buradan sağ mı gideriz yoksa Battı balık yan gider. omuzlarda mı gideriz? Ya şu veciz lafı unutmayın hocam. Bütün mantarlar yenebilir. Ama bazıları son yemeğiniz olur, o kadar basit. Mehmet ne yapıyorsun sen? Biraz anlat Yok bize ya. Jilbert'in getirdiği şeyleri atıyorum. Nereden bunlar Jilber? Bunlar Sen Şile'den. yolda mı topladın? Şile'den mi Şile'den getirdin? getirdim. Ne ismi ne bu mantarın ismi ne? Burada bilinen ismiyle, Türkçe ismi çok söylemiştim. Tavuk mantarı Giresun'un, buraların kaz ayağı mantarı. Kantrel, şantrel dediğimiz mantar. Sığırdil dediğimiz bir mantar var. Yine leziz mantarlardan. 2-3 tane de çorbalık mantar dediğimiz çayır mantarı koyduk. Peki bu saplar yeniyor mu yemiyor mu? Bu mantarın sapları Şunu bir nasıl kopartacağım? Bir hocam defa çok bana basit. göster. Şöyle çıkardığınız Mehmet zaman, de baksın bak Mehmet. şöyle Öyle çevirdiğiniz hocam. zaman gelir. Bu saplar çok lifli olduğu için yanmıyor. Zehirli falan değiller. Ayrıca bu yüzük de yenebilir. Çok lezizdir. Bu mantar işte buranın dedemen mantarı. Ne mantarı? Dedemen derler burada. Dedemen, ha. O nispeten iyi bir isim. Dede börük derler. Şemsiye mantarı İngilizcesinden tercümesiyle. Mantarlar açısından kendi kuşağı ülkeler arasında Türkiye Avrupa'ya göre tartışılmaz büyük bir zenginliğe sahip. Avrupa'da arkadaşlarımın, bilim adamlarının arayıp bulamadıkları türleri, örnekleri benden rica ederler. Buradan ben onlara yollarım. Bu da o kültür mantarı dediği. Kültür mantarı biraz tuz koyup bir deneyin bakalım. Tuz var. Ben Sen bir koydum. daha koy biraz daha. Ya yumurta falan şey Şimdi yapmadan. yemeğin tadına bakmadan niye tuz koyuyorsun? Abi Türkler öyle bazı yapar. yemeklerde tuz istiyor. Nereden biliyorsun? Belki koydum yeteri kadar. Olsun. Ya bana çatal vermezseniz yiyemem, sadece size. Sana vermiyorum, tuz koydun. Rahmetli Turo Şavka Fransa'da bir restoranda oturmuş. Tabii süper iyi Fransızcası var. Fransız gibi konuşuyor. Garsondan yemekleri istiyor. Yemekler gelmiş. Hemen tuzu koymuş. Garson biraz sonra gelmiş. Pardon siz Türk müsünüz demiş. Nereden anladın ya demiş. Daha yemeğin tadına bakmadan tuz koyan tek millet. Bir yemeği lezzetli yapan çok faktör vardır. Birincisi yemeğin lezzetli olması için bir kere sevdiğiniz bir yemek olması lazım. Mesela ben açıkçası deniz mahsulü balık çok fazla sevmem. Yerim ama çok fazla sevmem. Onun için en iyi şekilde yapılmışı bile benim için yeterli değildir. Ama önüme bir et koyarsanız, hele iyi pişirilmiş bir et koyarsanız o bir kere ana faktörlerden bir tanesi. Biz de Mikla'da Yeni Anadolu Mutfağı diye bir kavramla oynaşıyoruz ve işte daha yenilikçi yemekler yapıyoruz ama temeline baktığın zaman eğer geçmişten öğrendiklerimiz veyahut da işte geçmişte kullanılan malzemeler ya da amcalardan, teyzelerden öğrendiklerimizi olmasa onlar, o zaman zaten bugün hiçbir şey yapamazdık. Zaten yeni kelimesini dahi kullanamazdık. Hiçbir şeyin üstüne kurgulamadığın zaman böyle havada kalan ve her an düşebilecek bir hikaye var. Ben mesela Anadolu'ya gittiğimde, ki benim işim biraz da o, yıllardan beri o işi yapıyorum. Geleneksel mutfakları ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Geleneksel yemekleri unutulmamasına gayret ediyorum. Çünkü geleneksellik daha basit. O basitlikten daha keyif almak. Mesela benim en sevdiğim yemekler basit malzemelerle yapılan yemekler. Basit malzemelerle yapılan yemeklere lezzet katmak zaten bambaşka bir ustalıktır. Eğer ustaysanız basit malzemeleri lezzetli hale getirebilirsiniz. Temeli yok ettiğin an zaten yarını yok ediyorsun. O yüzden onun çok tatlı bir şekilde böyle dengeli gidebiliyor olması lazım. Bütün lezzetli yemekler, Anadolu'nun lezzetli yemekleri fakir mutfaklardan doğmuştur. Çünkü fakir mutfakları yöneten kadınlar ellerindeki kısıtlı malzemeyle ne yapacaklarını şaşırırlar. Onun için de durmadan kafa yorarlar
Ve o malzemelerle o kadar çeşitli, o kadar güzel, o kadar lezzetli yemekler yapar ki şaşırırsınız. Mantardan zehirlenmedik. Daha dur, belli değil mi? Daha onun vakti var da. Yani gidersek iyi gideceğiz. O belli. Eline sağlık. Ama senin eline sağlık, benim değil. Bu ne kadar Çok pişti? güzel olmuş. 4-5 saat falan yani. Olana kadar vardır ya. Kulak memesi kulak Ne memesi var kıvamı. içinde? Nasıl? Et. Var, et bu. Ya onu biliyorum da yanında avuç mavuç da görüyorum. Onunla pişiyor. Havuç, arpacık soğan kenarda pişiyor. O ne aksesuar? Et de şey. Böyle kürek kemiğin etrafında, dananın kürek kemiğin etrafındaki etler. Onu sıyırıyorsun. Neydi bir tane şey, iki aksi ihtiyar demeyeceğim de iki aksi sakallı. Onun gibi oldunuz. Yani kavga etmiyoruz. Ya falan. programlarda da öyle değil mi? Böyle çok kavga etmiyorsunuz gerçi. Yok, hayır etmiyoruz. Sahne kamera arkasında oluyor olan kavgalar. Evet. Çünkü kavga edersek sansüre uğrar diye korkuyoruz. Kavgalarımız ağır oluyor çünkü. Şöyle bir format var. Bir şehre gidiyoruz. Atıyorum Mardin veya işte Konya vesaire ve 4-5 tane restoranda arka arkaya yemek yiyoruz. Programında da zaten görevimiz yemek. Çok eğleniyoruz programda çünkü Mehmet benim 30 yıllık arkadaşım. Avustralya dışında dünyada beraber gitmediğimiz, yemediğimiz, içmediğimiz kıta kalmadı. Yalnız bu şöyle yanlış anlaşılmasın. Biz her şeyi uymuyoruz yani. Mesela ben bir paça çorbasına, bir işkembe çorbasına bayılırım. Kokoreçe bayılırım. Yani ben bir sakatat hayranıyım. Ben bu kadar hayranken o bu kadar sevmez. İşte bir Fransız yemeği. Şahane bir mutfak. Fransız mutfağı da şahane. İtalyanı da bilmem ne. Türk'ü de işte Çin'i de bilmem her ülkenin harikaları var ama hep böyle bir çok klasik bir yemek olmuş bu. Da işte geleneksel. Senin geleneğin değil. Sen Fransız kökenli değilsin. İşte ben de değilim, sen de değilsin. Sen de değilsin. Tamam İsviçre'de zilyonlarca zaman geçirdin ama yine de o zaman gene bayıla bayıla bunu yiyoruz. Belki de yani hep şey sorgulanır ya böyle Ama ortak... başka milletlerin yemeklerini sevmemek diye bir şey yok. Hayır o hiç değil ama böyle bir konfor alanına giriyorsun bunu yediğin zaman. Bir de en azından bana öyle geliyor. Sanki böyle bir hafızalarda ortak bir hatıraya götürebiliyor bu. Sadece bir tencere yemeği olmaktan çıkabiliyor. Böf bourguignon dediğim zaman ne dedin? Oo en güzellerinden dedin. Vallahi benim hatıram yoksa bile yaratıyorum bir hatıra. Sallıyorum diyorsun. Sallıyorum. Yalancı. Yalnız burada bak şu tabakta bir özellik var. O et yemeği de çok eski. Geçmişi çok eski. Bulgur da senin dediğin gibi 10.000 yıllık. 2 tane eski sevgili buluşmuş ve hasret gideriyorlar. Ve onların buluşması müthiş bir lezzet haline dönüşmüş. Yemek öyle birleştirici bir şey ya da ayrıştırıcı bir şey. Sen onu öyle mi yiyorsun, ben bunu böyle yiyorum. Hatta o işin esprisi ama bazı kültürlerde ya işte birer lokma alalım ortadan veyahut da işte bu yemeği paylaşmak. Bu yemeği paylaştığı zaman sessiz sessiz oturmuyorsun. Sohbet ediyorsun, gününü paylaşıyorsun, geçmişi paylaşıyorsun. Dedeler gençlere hikayeler anlatıyor. Ve aslında temellerin ve işte kendi köklerini bulmanın da sorgulamanın da yollardan bir tanesi yine o sofranın etrafında oluyor.
şeyi merak ediyorum. İşte şehirdeki çoğu insanın kafası tamam ya bir dakika ben bunu artık yemeyeceğim. Ben artık ekmek işte şunu yemeyeceğim. Çünkü şöyle bir şey oluyor. İşte şişmanlıyorum diyor mesela buna. Veyahut da işte aman tencere yemeğini yemeyeceğim çünkü içinde şu var diyor. Veyahut da tereyağı var veyahut da hayvanın yağları var diyor. Bir yaşama bakış açısı var. Kentli kentteki hızlı yaşamdan dolayı yaşamının harcandığını düşünüyor. O harcanan yaşamı daha uzatabilmek için yalan yanlış şeylere inanmaya kendini şey yapıyor. Yalan yanlış diyorum. Yani taşrada ise insanlar biraz daha kalender meşrep. Şey yapmıyorlar yani bizim gibi telaşlanmıyorlar yaşamla. Ama çok doğru söylüyor. Mesela şimdi yıllarca yumurta yedirmediler. Şimdi birdenbire yumurta iyi. Yıllarca tereyağı yedirmediler. Şimdi Şehirliye diyorsun. Ya genelde Time dergisi Eat Butter diye kapak yaptı ya. Ben sana hep Eat Butter yaptım. Yani işte ben de aynen Eat Butter yaptım. Zararını da görmedim. yani şey doğru maalesef. Belli zamanlarda bazı şeyler pompalanıyor. Yani tereyağı yemedik yıllarca. Margarin yedik, bilmem ne yedik ki onlar herhalde bilmiyorum benim bildiğim kadarıyla daha da zararlı yani. Tabii canım ben Çok nazik söyledim. Ben küçüklüğümde Vita yağını ekmeğe sürüp yani. Tabii. O makine yağının bir alt derecesi. Aynen. Evet. Yedik içtik. Neyle nokta koyuyoruz? Abi bak çikolatalı muz vardır ya böyle çocuk yemeği gibi. Bitter mi? Evet böyle baba çikolatadan yaptık. Benim hayatımda yani endüstriyel mutfakta ilk yaptığım yemek. Onun için böyle madem nostalji eski yemekler falan yapıyoruz bir de onu yaptım. Evet böyle hatırlıyorum mutfağa girip boktan bir tane domates salatası yapardım. Ama öyleydi. Böyle İsveç'te domates bundan yani 13 yaşındaydım. Bundan işte 35 sene önce. İsveç'in domatesinden. Yani 35 sene önceki İsveç'teki domates iyi olamaz. Evet o yüzden kötüydü. Bir domates salatası yapardım bir de çikolatalı muz yapardım. O yüzden yani, bu işe girmeme de biraz ittiren hikayelerden biri. O yüzden tatlı olarak da onu vereceğim ben. Ondan sonra da nokta. Domates salatası yapmadığın Tabii. için teşekkür edecek miyiz? Nasıl? Domates salatası. Hayır teşekkür ederim. Maniye kapılma. O bitti ona bir daha dokunmuyorum. Mus benim İşte motor yağı gibi bir şeydi. Musu Esen de çok Evet. yapar benim kızım. Açıyorum müziği. Francis Mallmann diye şahane bir Arjantinli şef var. Genelde açık ateşte pişirir. Bir tane kitabında görmüştüm. Bir döküm tavan içine kıymalı bir yemek yapmıştı. Üstüne patates püresi koyarak. Ondan esinlendim. İşte döküm tencerenin içine veyahut da işte tencere yemeği yaptığım bu bœuf bourguignon olabilir veyahut da tas kebabı da olabilir. Çok fark etmiyor. Artıklardan kimsenin pek itibar etmediği artıkları alıp çatalla ya da kaşıkla daha küçük bir tavanın içine ezip üstüne de bir patates püresi varsa hazır patates püresi ya da işte haşlanmış patatesin varsa onu da kullanabilirsin. Hızlı bir püre yapıp onu üstüne kapatıp eti üstüne kapatıp ondan sonra da graten gibi fırına atıyorsun.